Ailevi Akdeniz ateşi, yani FMF. Pek çoğumuzun duyduğu, belki de bir yakınımızın yıllar süren teşhis yolculuğuna şahit olduğu bir durum. Bu aslında sadece tekrarlayan bir ateş değil, kökleri genlerimize kadar uzanan oldukça karmaşık bir miras. Gelin bu sunumda FMF'nin moleküler şifrelerini birlikte çözelim ve en güncel kanıtlara dayanan yaşam boyu yönetim stratejilerine bir göz atalım. Bu cümle, FMF tanısı alan oğlunun hikayesini anlatan bir annenin kaleminden. Sadece bu tek cümle bile tanıya giden o yolun ne kadar meşakkatli olabildiğini ve doğru teşhisin hastalar için ne kadar büyük bir rahatlama olduğunu çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Peki yol haritamız ne olacak? Genetik kodun derinliklerinden başlayacağız, Avrupa Romatizma Ligi gibi otoritelerin belirlediği en güncel yönetim ilkelerine kadar uzanacağız. Bu yolculuk, FMF'in bilimsel altyapısını ve tedavi prensiplerini hepimizin net bir şekilde anlamasını sağlayacak. O zaman başlayalım. Her şeyden önce FMF tam olarak nedir? Bu sürekli tekrarlayan atakların arkasında yatan tıbbi tanımı bir netleştirelim. FMF aslında periyodik ateş sendromları arasında en sık gördüğümüz durum. Buradaki kilit terimimiz otoinflamatuar. Yani vücudun bağışıklık sistemi adeta bir yanlış alarm veriyor. Ortada savaşacak bir mikrop falan yokken sistem kendi kendine bir iltihap, bir inflamasyon başlatıyor. Ve bu inflamasyon da organlarımızı bir astar gibi saran o hassas zarlarda, yani serozal yüzeylerde yoğunlaşıyor. İşte karın zarında olunca apandisti taklit eden o şiddetli karın ağrısı ya da akciğer zarında olunca nefes almayı zorlaştıran göğüs ağrısı tam olarak bu serozal inflamasyon yüzünden oluyor. Peki bu yanlış alarmı ne tetikliyor? Bu kontrolsüz iltihabın kökenine inmek için hem genetik haritamıza hem de biraz coğrafi tarihimize bakmamız lazım. Bakın, bu rakam gerçekten çok çarpıcı. Türkiye, dünyada en fazla FMF hastasının yaşadığı ülke. Görülme sıklığı bazı kaynaklarda 1000 kişide 1'e kadar çıkabiliyor. Bu da ne demek? Ülkemizde tahminen 100.000'den fazla FMF hastası olduğu anlamına geliyor. Hastalık, adından da anlaşıldığı gibi özellikle Doğu Akdeniz kökenli popülasyonlarda yoğunlaşıyor. Türkler, Sefarat Yahudileri, Ermeniler ve Araplar hastalığın en sık görüldüğü etnik gruplar. Ama tabii artan göç hareketleriyle birlikte FMF artık sadece bu coğrafyanın değil, tüm dünyanın meselesi haline gelmiş durumda. İşte meselenin tam kalbindeyiz. 16. kromozomumuzda bulunan MF geni pirin adında bir protein üretiyor. Bu proteinin görevi ne? İltihaplanmayı kontrol altında tutan bir tür fren sistemi olmak. FMF, klasik tanımıyla otozomal resesif bir hastalık. Yani hastalığın ortaya çıkması için genellikle hem anneden hem de babadan hatalı bir gen kopyasının miras alınması gerekiyor. Ama işin ilginç yanı şu ki, bazen tek bir hatalı gen bile FMF tablosuna yol açabiliyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Genetik testlerin tek başına yeterli olmadığını, hekimin klinik değerlendirmesinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Genetik hatayı anladık. Peki bu hata vücutta nasıl bir yangına, yani FMF atağına yol açıyor? Gelin şimdi bu inflamasyon sürecinin adımlarına bakalım. Bu sürecin merkezindeki başrol oyuncuları nötrofiller. Nötrofiller, bağışıklık sistemimizin adeta öncü piyade birlikleri gibidir. Normalde görevleri enfeksiyonlarla savaşmak. Ama FMF'te o genetik hata yüzünden bu hücreler kontrolsüz bir şekilde aktive oluyor. İşte bu slide olan biteni harika özetliyor. Mutasyona uğramış MFV geni, pirin proteininin o frenleme görevini yapmasını engelliyor. Bu durum, bir domino etkisi yaratarak nötrofilleri aşırı derecede aktive ediyor. Bu kontrolden çıkmış nötrofiller de serozol yüzeylere hücum ediyor ve orada birikerek FMF atağının o bildiğimiz tipik şiddetli ağrı ve ateş tablosunu oluşturuyor. Peki bu kadar güçlü bir inflamatuar yanıtı kontrol altına alabilir miyiz? Evet, alabiliriz. Ve tedavinin temel taşı 10 yıllardır kullandığımız doğadan gelen bir molekül. Tedavinin mihenk taşı olan kovşisin aslında güz çiğdemi çiçeğinden elde edilen doğal bir molekül. Etki mekanizması ise oldukça zarif. Hani o kontrolden çıkmış piyade birliği dediğimiz nötrofiller vardı ya, işte kovşisin bu hücrelerin hareket kabiliyetini kısıtlıyor, adeta ayaklarına pranga vuruyor. İltihap bölgesine ulaşamayan nötrofiller birikemiyor ve böylece atak ateşi daha başlamadan söndürülmüş oluyor. Kovşis'in tedavisinin 3 ana hedefi var. Birincisi tabii ki hastanın hayat kalitesini mahveden o şiddetli atakları durdurmak.
İkincisi, belki daha da önemlisi, ataklar arasında fark edilmese de alttan alta devam eden subklinik iltihabı, yani o içten içe yanan ateşi söndürmek ve üçüncüsü, bu sürekli iltihabın neden olabileceği en tehlikeli komplikasyon olan ve böbrek yetmezliğine yol açabilen amiloidoz gelişimini mutlak surette engellemek. Dozaj elbette hastanın yaşına göre ayarlanıyor. Bu tabloda standart başlangıç dozlarını görüyorsunuz. Tedavideki amacımız hastanın tolere edebildiği maksimum etkili doza ulaşmak. Yetişkinlerde önerilen maksimum günlük doz 3 mg'ı geçmemeli ve tabii ki bu doz ayarlaması mutlaka bir uzman hekim tarafından dikkatle yapılmalı. Tedaviyi başlattık diyelim. Peki, FMF'li bir bireyin uzun dönem yönetimi ve takibi nasıl olmalı? Şimdi en güncel EUL'ler önerileri ışığında modern yönetim stratejilerine geçiyoruz. Sanırım en kritik nokta bu. FMF genetik bir hastalık ve yaşam boyu devam ediyor. İşte bu yüzden kolşistin tedavisinin kesintisiz ve ömür boyu sürdürülmesi, o sessiz inflamasyonu kontrol altında tutmak ve amiloidoz gibi ciddi komplikasyonları önlemek için mutlak bir zorunluluk. Hasta uyumu, tedavinin başarısındaki en önemli faktör. İşte bu, FMF yönetimindeki en önemli sorulardan biri. Hastaların yaklaşık %5 ila 10'unda maksimum doza rağmen ataklar devam edebiliyor veya inflamasyon bir türlü kontrol altına alınamıyor. Biz bu duruma kolşisin direnci diyoruz. Peki bu durumda ne yapılmalı? Bu şema ilk bakışta karmaşık görünebilir ama aslında 2024 EULAR kılavuzunun bize sunduğu çok net bir yol haritası. Bakın, eğer bir hasta maksimum doza rağmen hala atak geçiriyorsa algoritma bize ne yapacağımızı adım adım söylüyor. İlk adım dozu arttırmak. Eğer bu da işe yaramazsa işte o zaman modern tıbbın bir sonraki adımı devreye giriyor, biyolojik ajanlar. Kılavuzun özellikle işaret ettiği iltihaplanma sinyalini çok daha hedefe yönelik bir şekilde bloke eden interleukin 1 yani IL-1 inhibitörleri. Başarılı bir FMF yönetimi aslında düzenli bir kontrol paneli takibi gibidir. Atak günlüğü bize tedavinin işe yarayıp yaramadığını gösterir. CRP ve SA gibi kan testleri o sessiz subklinik iltihabın seviyesini ölçer. Kan sayımı ve karaciğer testleri tedavinin güvenliğinden emin olmamızı sağlar. Ve belki de en kritiği, amiloidoz riskini erken yakalamak için yapılan yıllık idrar tahlili. Gelin, EULAR'ın araştırma gündeminde de yer alan bu soruyla bitirelim. Bilim, artık her hasta için benzersiz hedefler belirleyerek tedaviyi daha da kişiselleştirmeyi amaçlıyor. FMF'nin yönetimindeki bu dinamik süreç, hastalar için her geçen gün daha iyi bir yaşam kalitesi ve komplikasyonsuz bir gelecek vaat ediyor.